Benim artık bir an önce kararımı netleştirmem lazım. Emirhan bile etkileniyor artık bu durumdan. Leman Hanım da ne düşünürse düşünsün. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki. Artık bulamaz beni. Çok uzaklaştım. Söyleyeceğim polis amcalar. Söyleyeceğim annem televizyonda gördüğümü. Bana yardım etmelerini söyleyeceğim. Annemden ne kadar ayrı kaldım, ne kadar özlediğimi söylersem bulurlar benim için zaten. Bulacağım seni anne. Bulacağım. İşte sonunda oldu. Milano'ya gidiyoruz. Tarık'ı ikna etmeyi başardım. Bravo sana Rana. Yine tuttuğunu kopardın, aldın istediğini. Evet, şimdi sıra Milano'da Tarık'ın aklını başından iyice almaya geldi. Evet, bakalım giderken neler alacağız? Bu olmaz. Kış günü perişan olurum bununla. Bakalım. Evet, bu daha iyi. Bir. Gömlek her zaman kullanıyorum. Bunu alayım. Sanırım yeterli. İnanamıyorum. Resmen Milano için valiz hazırlıyorum. Gidiyoruz.
Valiz hazırlamaya başladım bile. Çok mutluyum Tarık. Bir kere daha teşekkür etmek istedim aşkım. Melek? 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 Melek yavrum? Melek? Buradaydı, gördüm, biliyorum, buradaydı. Melek? Niye böyle hissediyorum ben? Niye bir türlü etkisinden çıkamıyorum bu rüyanın? Ey büyük Allah'ım, yardım et bana. Şu aciz kuluna doğru yolu göster. Yalvarıyorum ya Rabbim, yardım et bana ne olursun. Niye bu rüya bir türlü gözümün önünden gitmiyor? Melek niye bir dakika bile aklımdan, kalbimden çıkmıyor? Yavrunu bulamadım diye mi geldin yoksa rüyama? Yok, yok, bu böyle olmayacak. Mustafa? Ha, neredesin? İvedilikle konağa gelmeni istiyorum. Çok acil. Bekliyorum. İstediğiniz belgeler. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Buyur küçük hanım. Benim annem kayboldu da. Ama ben onu dün televizyonda gördüm. Annem bulmama yardım edebilir misiniz? Tabii ama benim şu an çok işim var. Sen biraz burada bekle. Ben seninle ilgileneceğim, tamam mı? Ne oldu küçük kız? Ne oldu? Kimse ilgilenmedi mi seninle? Ne öğrenmek istiyorsun? Anlat hadi bakalım. Polis amca, benim annem kayboldu da. Yani daha doğrusu ölmüş diye biliyordum ben. Ama ölmemiş. Yaşıyormuş. Dün televizyonda gördüm ben onu. Şimdi de yanına gitmem lazım. Ama tek başıma yapamam. Yardım eder misiniz bana? Annemi bulabilir misiniz? Annem de o. Biliyorum, gördüm. Hatta televizyondaki kadın diyordu. Adresini diyordu. Ama... Bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Hadi gel odama, sen bana bütün olanları anlat, olur mu? Olur. Hadi gel. Geç otur bakalım. Şimdi en baştan anlat derdini.
Benim başka işim yok. Sadece seni dinleyeceğim, tamam mı? Teşekkürler polis amca. Şimdi anlat bakalım derdin. Polis amca, ben bundan bir süre önce annemle birlikteydim. Babam yoktu. Sonra annem Yusuf amcayla evlendi. Ama biz dün günü, yani Yusuf amcayla annemin evlendiği gün arabayla bir kaza geçirdik. Annem Yusuf amca da arabadaydı. Hatta önce de. Kazadan sonra ben kendime geldiğimde Hiç anlamadım ben bu işi. Tamam, bir tane gecikmiş fatura var ama bankadaki kız hemen öyle kesilmez ki dedi. Niye kesildi o zaman bu su? Allah Allah. Şebekede mi arıza vardı acaba? Böyle ıslak ıslak çıktım. Bir çay koyayım da içim ısınsın. Girmez olaydım keşke şu banyoya. Kokuçup kalsaydım daha iyiydi. Ağzımdan burnumdan geldi ya. Niye sesi çıkmıyor bunun? Uyudu kaldım yoksa. Elif! Elif! Elif? Aa. Yok. Tuvalete mi gitti acaba? Elif neredesin? Elif? Elif? Elif içeride misin? Yok. Delireceğim. Nerede bu kız? Sakin ol Vildan. Sakin ol. Evdedir. Kapı kilitliydi. Her şey yerli yerindeydi. Uçmadı ya. Yok. Kaçmış. Ne yapacağım ben ya? Ben ne yapacağım? Tarık beni öldürür. Yaşatmaz. Yalnız bırakmayacaktım onu. Gitmeyecektim. Uf. Nefes alamıyorum. Bağlayacaktım onu. Hiç acımayacaktım. Elini kolunu bağlayacaktım. Sakin olmaya çalış Vildan. Sakin olmaya çalış. Peki bu nasıl oldu? Banyodayken olamaz. Kapı kilitliydi. Faturayı ödemeye giderken de usludur dedim. Cevap verdi. Yoksa... Tabii ya. Seni yılan.
Seni yılan. Kandırdın beni. Küçük şeytan. Nasıl oltaya geldim ben? Aptalsın Vildan. Aptalsın, aptalsın, aptalsın be, aptalsın! Tabii ya. Çıkınca kapıyı kilitlemeyi unuttuğumda kaşla göz arasında kaçıverdi. Ben sana göstereceğim. Sana gününü göstereceğim. Bittin sen. Bittin sen. Seni bir elime geçireyim. Ne yapacağımı biliyorum ben. Annem televizyonda görünce de çok sevindim. Size geldim. Bulabileceksin annem değil mi polis amca? Eğer annen gerçekten hayattaysa bulacağız. Sen hiç merak etme. Sen kendini üzme, tamam mı? Peki, kazadan sonra onca zaman ne yaptın? Hiç ilgilenen biri olmadı mı seninle? Sokaklarda kaldım polis amca. Nasıl sokaklarda kaldın? Parklarda, inşaatlarda kaldım. Peki üzerindeki kıyafetler hiç sokakta kalan bir çocuğa uygun değil. Sokakta kaldığım için oradaki ablalar, teyzeler bana çocukluğunun kıyafetlerini verdiler. Peki bir akraban falan yok mu? Yok. Şimdi de anneni bulmamızı istiyorsun, öyle mi? Evet, Peki televizyonda gördüğün kadının annen olduğuna emin misin? evet. Kesinlikle eminim polis amca. Oydu o. Annem de gördüm ben. Peki madem bu kadar eminsin, bilgisayardan bir aratalım bakalım. Annenin adı ve soyadı nedir? Melek Yusuf. Yaşı? 30 yaşlarında galiba. Saçları ne renkti? Kahverengiydi ama çok açık kahverengi. İçinde de sarılar vardı. Kumral yani. Hı hı. Peki, sen buradan bir yere gitme, ben hemen geleceğim, tamam mı? Tamam. Sinsi yılan. Bir de ben ona nasıl baktım ya? Yediği önünde, yemediği arkasında. Seni bir yakalayayım var ya. Ben sana neler yapacağım. O saçlarını bir elime geçireceğim. Yalvaracaksın bana. Yalvaracaksın. Asıl sen kendini düşün Vildan. Kendini. Tarık'a ne diyeceğim ben? Kaçıp gitmiş diye nasıl diyeceğim? Gebertir beni. Lime lime eder. Yaptığım bütün planlar suya düştü. Elif yoksa konağa dönmek hayal artık sana. Kapısından bile geçemem. Öyle bir kazık attın ki bana sarı çıyan. Öyle bir kazık attın ki. Ama hiç sevinme. Ben bu mahalle köşelerinde çürümeyeceğim. İstersen fare deliğine gir, yine de bulacağım seni. Annesi ve üvey babası ölünce çocuk aylarca sokaklarda kalmış. Akrabası yok muymuş peki? Anladığım kadarıyla yok. Annesini televizyonda gördüğünü söylüyor. Sokak çekimi yapılırken kadın arkadan geçmiş. Hadi ya. Aynen.
Garibim de hemen bize koşup gelmiş annesini bulalım diye. Emin mi kadının annesi olduğundan peki? Bana emin gibi geldi. Hayalde görmüş olabilir bence. Sonuçta annesini çok özleyen bir çocuk söz konusu olan. Annesine benzeyen bir kadın gerçekten annesi sanmış olabilir. Doğru söylüyorsun. Mümkün. Biz yine de sistemden bir aratalım kadını. Ne olur ne olmaz. Belki çocuğun dediği gibi gerçekten de yaşıyordur annesi. Hemen bakalım. Adın ne demiştin? Melek üstü. Çocuğun verdiği eşkel ve yaş aralığına bakarsan bir tane melek üstün var görünüyor. 30 yaşlarında kumral. İsim de tutuyor. Aradığımız kadın bu, evet. Bulduk kadını desene. Eşkal de tutuyor. Eşkali devriyelere dağıttık mı tamamdır bu iş. Zaman alır ama eninde sonunda buluruz. Dur bakalım, acele etme hemen. Ne oldu ki? Kadın ölmüş. Deme ya. Maalesef. Çocuk gerçekten hayal gördü o zaman. Ya da sadece annesine benzeyen bir kadını gördü. Kimsesi yok demiştin bu çocuğun, değil mi? Yokmuş, evet. Eğer gidecek bir yer yoksa yeniden sokağa bırakamayız. Doğru söylüyorsun. Bunca zaman başına bir şey gelmemesi bile bir mucize. Düşünecek bir şey yok o zaman. Yasa gereği bu çocuğu yetiştirme yurduna yerleştirmemiz gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Önce bu çocukla konuşalım ama. Çok üzülecek zavallıcık. O kadar emindi ki annesinin hala yaşadığından. Mecbur anlatacağız uygun mu değil de. Sen istersen bir çocuğu getir, birlikte konuşalım. İyi olur. Hem annesinin ölümü hem yetiştirme yurdu. Bakalım bunları nasıl anlatacağız el kadar çocuğa. Neredesin küçük sıçan, neredesin? Ama seni bulacağım. Seni elime geçirince ne yapacağımı ben biliyorum. Pişman olacaksın. Eski günlerini mumla arayacaksın. Mumla. Yok işte, yok. Daha böyle kaç sokak arayabilirim ki? Sabaha kadar dolansam ne fayda? Koskoca şehir. Kim bilir hangi deliğe girdi küçük şeytan. Pardon. Buyurun. Buralarda bir çocuk gördünüz mü? Ben çocuğumu kaybettim de. Bir sürü çocuk var abla sokaklarda. Nereden bileyim seninki hangisi? Ben de kafama kaldı ki. Bir dükkana girdim, bekle dedim, çıktım yok. Şu boylarda, sarışın, 2 tane örüğü var. 8-10 yaşlarında. Böyle bir çocuk gördün mü? Yok abla görmedim. Ne olur hatırlamaya çalış kardeşim ha. Böyle bir başına gezen bir çocuk görmedin mi? Yok abla vallahi görmedim. Hayatım, bakıyorum da bu aralar kapılarda karşılanıyorum. Pencereden gördüm geldiğini.
Nasılmış benim karım bugün? İyiyim. Güzel. Bebeğimiz nasıl peki? Annesine rahatsızlık verdi mi hiç? Canım bir şey isterse söyle, olur mu? Hemen alırız. Her şey var. İlgileniyorlar, merak etme. Güzel. Ben şöyle bir üstümü değiştireyim, rahatlayayım, geleyim. Tarık. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Tamam canım. Üstümü değiştireyim, konuşuruz. Şimdi. Tamam. Çalışma odasına geçelim. Ne oldu? Neymiş bakalım benim güzel karımın bana söyleyeceği şey? Son dakikada karar değiştiriyorsun. Kerem yerine Milano'ya sen gidiyorsun. Bu durumdan benim neden haberim olmuyor? Merhaba. Bu ilk sorumdu. Tamam. İkincisi, benim Milano'ya ne kadar çok gitmek istediğimi bildiğin halde neden davet edilmiyorum? Evet, valizimiz de hazır. Milano hikayesi başlasın bakalım. Zaten ben de Kerim'in gitmesini istiyorum baştan. Ama son anda karar değişikliği yapmak zorunda kaldım. Tamam ama sorumun cevabı bu değil. Neden? Mera, benim Milano'da bizzat görüşmem gereken birkaç tane müşteri var. Rekabet çok kızıştı. İşler hiç eskisi gibi kolay yürümüyor artık. Yeni rakiplerimiz var. Ve oradaki müşterilerimize, 2 tane müşterimize çengel atmış bir rakibimiz var. Ve onlar en önemli müşterilerimizden. Açıkçası ben Kerem'e de bırakabilirdim. Belki o da halledebilirdi. Ama riske atmak istemedim Mera. Ya daha kaç gün oldu işe başlayalı. Kerem daha çok toy. Mera, bu işlerde tecrübe gerçekten çok önemli. Bu birinci sorunun cevabıydı. İkinci soruya gelecek olursak. Ben dünyalar güzeli karımla beraber Milano'da vakit geçirmek istemez miyim sanıyorsun sen? Tabii ki isterim. Ama bizim bir çocuğumuz olacak biliyorsun Hümeyra. Ben o uçağa binmenden endişe ettim. Yani belki bu endişe çok yersiz ya da çok erken olabilir. Ama ya orada bir aksilik olsa? Bizim doktorumuz burada. Ben bebeğimizi riske atmak istemedim Hümeyra. O yüzden de aşkım sana teklif bile etmedim bunu. Şimdi size sırılsıklam aşık bu adamı. Affedebildiniz mi? Tarık. Gel.
Buldunuz değil mi annemi? Ne oldu? Hemen gidecek miymişiz yanına? Bulduk birkaç bir şey. Ne oldu? Ne buldunuz? Annem de beni mi arıyormuş? Hadi hemen annemin yanına gidelim o zaman. Bekletmeyelim annemi. Bir dakika. Önce biraz konuşalım mı? Konuşalım. Sana bir haberimiz var. Ama başka bir polis amcanla beraber anlatacağız, tamam mı? Gidelim. Meyra'nın ağzını kapattım. Bu çok iyi oldu. Evet, şimdi Rana ile güzel bir tatil beni bekliyor Milano'da. Umarım Yunus Milano'da Rana ile olan yakınlığımı fark etmez. Yoksa bir saniye bile durmaz, hemen Kerem'e ulaştırır. Efendim Zafer, ne oldu? Yarınki buluşmayı unutmadın değil mi? Hiç sesin çıkmadı da. Yarın olmaz, ben bir iş seyahatine gidiyorum. Ne? Seyahat mi? Hani ayarlayacaktın? Ne bu böyle son dakika golü? Mecbur kaldım. Ben koskoca bir holding yönetiyorum. Sen farkında mısın bunun? Keyfimden değil yani. Tamam ama böyle konuşmamıştık. Bizim işimiz de acil. Vakit kaybedemeyiz. Ya uzatmanın bir anlamı yok. Durum bu. Daha sonra konuşur hallederiz. Ben anlamam. Bu iş çok acil. Nereye gideceksen yerine başka birini gönder. Benim şimdi kapatmam lazım. Konuşuruz, hallederiz bir şekilde. Tamam, tamam. İçecek bir şey ister misin? Karnın aç mı? Çok teşekkür ederim polis amca. Hiçbir şey istemem. Çikolata aldırsam onu da mı yemezsin? Annem buraya mı gelecekmiş? O yüzden mi bu odaya geldik? Polis amca, siz mi buldunuz annemi? Neredeymiş? Ufaklık. Sana maalesef kötü bir haberimiz var. Kötü haber mi? Biz polis amcanla beraber bütün kayıtlara baktık. Hepsine mi? Hepsine. Kayıtlarda mı yoktu yoksa annem? Vardı. Var olmasına ama. Annen maalesef kazadan sağ kurtulamamış. Annenin mezarı da Kanlıca mezarlığındaymış.
Bence piştiler. Hadi çıkaralım artık. Nasıl anladın piştiğini? Sen gösterdin ya anneciğim. Akrep kovan şöyle olunca pişecekti. Haklıymışsın. Pişmiş. Biraz geride dur da yanma. Oh, mis gibi koktu. Anne, kulağına gitmesin ama bunlar Kiraz teyzenin yaptıklarından daha güzel kokuyor. Aman da benim kızım gurme mi olmuş? Ah, çok sıcak. Ay kızım kıyamam ben sana. Ver bakayım parmağını. Geçti anneciğim. Çok yanmadı. Güzelim benim. Canım kızım. Kıyamam ben sana. Geçti anneciğim. Gerçekten. Üzülme sen de. Kuzum benim. Kınalı kuzum. Yavrum. Girsen şu kapıdan içeri. Anneciğim diye sarılsam boynuma. Çiçek kokunu çeksem içime. Küçük, iyi misin? İnanmadın mı yoksa bize? İyi misin? Küçük. İyi değil bu çocuk. Bir şeyler yapalım. Bir kolonya falan var mı odada? Yok. Ben bir su falan bulayım getireyim bari. Getir. Hayır. Hayır işte. Hayır. Ölmedi benim annem. Yaşıyor. Yaşıyor benim annem. Ölmedi. Gördüm ben onu. Yaşıyordu o. Ben gördüm diyorum. Benim annem gömülmedi. Gömülmedi benim annem. Yaşıyor benim annem. Üzülme. Geçti. Tamam mı? Ölmedi benim annem. Bak daha çok küçüksün. Zamanla bunu da atlatacaksın. İnsan büyüyünce acısı hafifliyor. Ben de annem senin yaşlarında kaybetmiştim. Sen de alışacaksın. Ben gördüm diyorum. Niye inanmıyorsunuz bana? Gözlerimle gördüm. Ben annemi gördüm. Benim annem yaşıyor. Yaşıyor. Sakin ol. Sakin ol küçük, tamam mı? Biz sadece sen üzülme diye Üzülmedim. Çünkü benim annem yaşıyor.
Ufaklık. Bak. Eğer bu gerçeği kabul etmezsen sonra çok acı çekersin. Biz sadece sen kabullen diye... Niye beni anlamıyorsunuz? Benim annem ölmüş olsa ben onu televizyonda göremezdim ki. İnsan ölmüş birini televizyonda görür mü polis amca? Buraya gelmiş olabilir. İşte burada. Gel bakayım sen buraya. Pardon. Yok. Avucumun içinden kaydı gitti. Koskoca İstanbul. Ben nasıl bulacağım? Bulamam ki. Bu sefer Tarık beni kesin öldürür. Gebertir. Artık keser mi? Sürgün mü eder bilmem. Ne diyeceğim ben ya? Ne diyeceğim Tarık'a? Ne diyeceğim? Öyle ya da böyle öldürecek beni. Kesin öldürecek. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar